Zeka dediğimiz şey, bazen onu sayılara dökmeye çalışıyoruz, IQ testleri falan. Ama bazen de sadece durup hayran kalıyorsunuz. Peki ya, bildiğimiz bütün ölçümlerin, bütün testlerin ötesinde bir zekayla karşılaşsak ne olur? İşte bugün tam da böyle sıra dışı bir hikayeye dalıyoruz. Şimdi size basit bir soru soracağım. Sizce birisi Einstein'dan daha zeki olabilir mi? Yani aklımıza ilk gelen cevap genelde "yok canım, imkansız" oluyor, değil mi? Ama işte birazdan tanışacağımız genç bir dahi bu soruya resmen meydan okuyor. Her şey işte bu sayıyla başlıyor. 162. Bu öyle sıradan bir sayı, bir skor değil. Bu bildiğimiz insan zekasının sınırlarını zorlayan bir potansiyelin rakamlara dökülmüş hali. Peki bu akıl almaz zeka kime ait dersiniz? İşte karşınızda Meksikalı genç dahi Adhera Perez Sanchez. Evet, o şaşırtıcı 162 IQ puanının sahibi ta kendisi. Ve bu skor var ya, onu tarihin en parlak, en bilinen zihinlerinin bile önüne geçiriyor. Şimdi şu karşılaştırmaya bir bakın, gerçekten inanılmaz. Adara'nın testle kanıtlanmış 162'lik IQ'su tarihin dev isimleri yani Albert Einstein ve Stephen Hawking için tahmin edilen 160'lık skorun bile üstünde. Bu sadece bir rakam değil, anlıyor musunuz? Bu, bildiğimiz kalıpların çok dışında bir zihnin ilk somut kanıtı. Ama madalyonun her zaman bir de diğer yüzü vardır, değil mi? Bu olağanüstü zekanın arkasında aslında anlaşılmamanın getirdiği zorluklarla dolu, gerçekten yürek burkan bir çocukluk hikayesi var. Adara'nın hikayesindeki ilk önemli viraj, daha 3 yaşındayken konulan otizm spektrum bozukluğu teşhisi oluyor. Aslında bu teşhis, onun dünyayı neden bizden farklı algıladığını ve o bildiğimiz geleneksel okul kalıplarına neden bir türlü sığamadığını anlamamız için bir nevi anahtar görevi görüyor. Okul hani çocuklar için bir keşif alanı olması gerekir ya, işte Adara için tam tersi adeta bir hayatta kalma mücadelesiymiş. Akranlarından zorbalık görmüş, hatta bazı öğretmenleri bile onu dışlamış. Yani düşünsenize, o inanılmaz zihni, o özel ihtiyaçları maalesef hiç anlaşılamamış ve bu da onu korkunç bir yalnızlığa itmiş. Neyse ki her karanlık tünelin sonunda bir ışık belirir derler ya. Adahara'nın hikayesinde de işte o ışık, her şeyi ama her şeyi değiştirecek o dönüm noktası sonunda geliyor. İşte o kritik farkı yaratan şey ailesinin inanılmaz sezgileri oluyor. Onlar Adare'ye baktıklarında zorlanan bir çocuk değil, farklı bir çocuk görüyorlar. Ve bu sezgilerinin peşinden gidip onu testlere götürüyorlar. Sonuçlar mı? Herkesi şoke eden o gerçeği ortaya çıkarıyor. Karşılarındaki çocuk aslında zorlanmıyor, sadece anlaşılmayı bekleyen bir dahiymiş. Peki potansiyele sonunda fark edilmiş bir dahiye doğru ortamı sağlarsanız ne olur? İşte o zaman Adahara'nın akademik yolculuğu başlıyor. Ama ne başlamak? Resmen ışık hızında bir patlama yaşıyor. Yani şu hıza bir bakar mısınız? 5 yaşında ilkokulu bitiriyor. Sadece bir yıl sonra, yani 6 yaşındayken hem ortaokulu hem de liseyi bitiriyor. İnanılmaz değil mi? Ve bu akıl almaz hız üniversitede de hiç kesilmiyor. Onu tam 2 mühendislik diplomasına kadar götürüyor. Aldığı diplomalar da öyle yabana atılacak cinsten değil ha. Endüstriyel matematik mühendisliği ve sistem mühendisliği. Yani basitçe anlatmak gerekirse hem karmaşık sistemleri tasarlayabilen hem de bu sistemleri matematiksel olarak modelleyebilen bir zihinden bahsediyoruz. Bu kadar genç bir yaşta bu kadar zorlu iki alanda uzmanlaşmak, valla bu sadece zekayla olmaz, müthiş bir çalışma azmi de var işin içinde. Peki, 2 tane mühendislik diploması aldı, tamam. Adara şimdi ne yapıyor dersiniz? Duruyor mu? Tabii ki hayır. Gözünü çok daha yükseklere, yani bildiğiniz yıldızlara dikmiş durumda. Zaten onun için öğrenmek bir hedef değil, resmen bir yaşam biçimi. Şu anda da matematik alanında yüksek lisans yaparak bilgisini daha da derinleştiriyor. Yani sürekli kendini o büyük hedeflere hazırlıyor. Ve işte o büyük hedefler. Bakın ne kadar ilginç. Bir yanda insanlığın sınırlarını zorlayan o büyük hayal var, NASA astronotu olup Mars'a gitmek. Diğer yandaysa o kadar empati dolu bir amaç var ki, kendisi gibi nöroçeşitli çocukların duygularını daha iyi anlamalarına yardımcı olacak akıllı bir bileklik geliştirmek. Yani bir yanda uzay, bir yanda insan. Gerçekten çok ilham verici, değil mi? İşte bu yüzden Adana'nın hikayesi sadece kişisel bir başarı öyküsü değil, çok daha ötesinde bir şey. Hepimizin,
ama hepimizin duyması gereken evrensel bir umut mesajı taşıyor içinde. Onun bu yolculuğu bize çok net bir şey kanıtlıyor aslında. Nörolojik farklılıklar, yani otizm gibi durumlar bir engel olmak zorunda değil. Tam tersine, doğru destekle, doğru anlayışla ve sevgiyle bu farklılıklar gerçek bir süper güce dönüşebilir. Zaten kendi sözleri de her şeyi özetliyor aslında. Hayallerinizin peşinden gidin, sınırları siz belirleyin. Bu laf sadece nöroçeşitli bireyler için değil, içindeki potansiyeli ortaya çıkarmak isteyen hepimiz için çok güçlü bir hatırlatma. Ve Adara'nın hikayesi aklımızda gerçekten çok güçlü bir soru işareti bırakarak bitiyor. Acaba etrafımızda, okullarımızda, belki de kendi ailemizde sadece anlaşılmayı ve doğru desteği bekleyen, daha keşfedilmemiş nice gizli dahi var. Düşünsenize.